Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tadına doyamayacağınız Nescafe ile hazırlamış olduğum sütlü tatlı tarifim var. Bu tatlının yapımı oldukça kolay, gerçekten tadı da muhteşem. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlıyı pişireceğimiz tencereyi ocağa koymadan önce malzemeleri içerisine koyuyoruz. Bunun için 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurtanın sadece sarısı. Bu tarifimde 1 litre süt kullandım. İlk önce tencerenin içerisine sütün bir kısmını koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sütü azar azar eklediğiniz zaman ununuzda ve nişastanızda pürüzlenme olmaz. Güzelce karıştırdıktan sonra sütün kalanını da tencereye boşaltıyorum. Çırpıcı yardımıyla tekrar karıştırıyorum. Tenceremizi ocağa götürüyoruz. Ocağımızı da yüksek ateşte açıyoruz. Bu aşamadan sonra tatlımızı kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tatlımız ısınmaya başladıkça kıvamı biraz koyulaştı. Hala karıştırmayı bırakmadan pişiriyoruz. Artık kenar kısımlarından yavaş yavaş kaynamaya başladı. İçerisine 1 paket vanilyayı ekliyorum. Bununla birlikte 5 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyorum. Beş dakikanın sonunda tatlımız iyice kaynamaya başladı. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Bu aşamadan sonra tatlımızı sadece içerisine koymuş olduğumuz tereyağı eriyinceye kadar pişiriyoruz. Bu tatlı kahve sevenler için çok güzel. Alt kısmı sade olacak, üst kısmına Nescafe koyacağız. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tatlımızı 5 dakika boyunca bu şekilde pişirdik. İyice soğuması için ocaktan alıyoruz. Tatlının soğuma aşamasında mutlaka arada bir karıştırıyoruz. Aksi halde üzerinde kabuklanma olur. Tatlıyı ocaktan alıp biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Arada bir kapağını açarak karıştırıyorum. Bu işlemi tatlınız soğuyuncaya kadar devam ettirin. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tatlımız yeterince soğudu. İçerisine 1 paket toz krem şantiyi ekliyorum. Mikser yardımıyla 5 dakika boyunca hiç bırakmadan karıştırıyoruz. Bu sayede tatlımız daha pürüzsüz olacak, daha ipeksi kıvamda olacak. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel oldu ve ipeksi kıvamda.
Mikseri içerisinden çıkartıyorum. Başka bir kabın içerisine tatlının sadece yarısını boşaltıyorum. Yarısını ayırmış olduğum tatlıyı kupların içerisine koyuyorum. Bu aşamada çok fazla doldurmuyoruz. Bardakların ya da kupun yarısına gelinceye kadar doldurmanız yeterli. Sade olan tatlıyı kullandıktan sonra kuplarımızı kenara alıyoruz. Tatlımızın üzerine koyacağımız diğer kısmı hazırlıyoruz. Bunun için yarım çay bardağı sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. 1 yemek kaşığı Nescafe'yi de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Yarısını ayırmış olduğum muhallebinin üzerine bu karışımı döküyorum. Mikser yardımıyla tamamen tatlar birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Kupların yarısını sade ile doldurmuştuk. Alıyoruz. Şimdi de Nescafe'li olanları koyuyoruz. Daha sonra bardakların üst kısmını tamamen bu tatlıyla dolduruyorum. Bu işlemi de bitirdikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. 3 saat boyunca buzdolabında bekletiyoruz. 3 saatin sonunda artık dolaptan çıkartıp süsleme zamanı. Tatlıların üzerine kakao serpiştireceğim. O yüzden yağlı kağıdı tezgahın üzerine koyuyorum. Kuplarımızı yağlı kağıdın üzerine koyuyoruz. Üzerine kakao serpiştiriyorum. Bu aşamada tamamen üzeri kapanıncaya kadar kakao serpiştirmeyi ihmal etmeyin. Böyle daha hoş ve daha güzel gözüküyor. Daha sonra ortalarına biraz da parça fındık koyuyorum. Böylelikle lezzetine lezzet katmış oluyoruz ve daha hoş gözüküyor. Her tatlı için 1 adet rulo katı da kupların içerisine batırıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu leziz tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. İsterseniz üzerindeki Nescafe'li bölümü yiyin, isterseniz altındaki muhallebiyi yiyin. Tadına bayılacağınız gerçekten çok lezzetli tatlımız oldu. Bu leziz tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.